Fırça ve kumaş boyası kullanarak bir giysi için en korkulan şey olan çamaşır suyu lekesini nasıl kapatırız? İşte karşınızda en etkili yöntemi. İlk olarak normal bir pantolona çamaşır suyu dökerek gizlemeyi göstermek için leke oluşturduk. Bu lekeyi kapatmak için pantolon ile aynı renk olan siyah kumaş boyasından 2 çay kaşığını kabın içerisine alıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıcak su ekleyip boya çözülene kadar iyice karıştırıyoruz. Kumaş boyası kullandığımız için işlem esnasında eldiven giymeniz uygun olur. Çamaşır suyu, giysiye sıçradığında ve bulaştığında, yapıştığı yerin dokusunu değiştirir, kimyasını bozar. Bu nedenle çamaşır suyu lekesini kapatmak için kumaşın ipliğini tekrar boyamak gerekir. Çamaşır suyu lekesi, kumaşın üzerinde kalmadığı ve iç yapısını değiştirdiği için maalesef silme gibi bir işlemle çıkmamaktadır. Boya açıldıktan sonra çamaşır suyu lekesinin üzerine fırça yardımıyla güzelce sürüyoruz. Fırça kullanarak boyayı tamamen kumaşa yedirin. Lekenin yaklaşık 2 katı büyüklüğünde bir alana boyayı bolca sürün. Suda çözdüğümüz kumaş boyasının tamamını fırça ile lekenin üzerine sürene kadar işleme devam edin. Boyama yaptığımız giysiyi bir leğenin içerisine dikkatlice yerleştirin. Lekeyi kapattığımız alanın üzerine, toz kumaş boyası paketinin içerisinde kalan, kullanmadığımız kısmını serpiştirin. Ardından lekenin üzerine serptiğimiz toz boyanın olduğu alanı kaplayacak şekilde buz yerleştirin ve bir gece bu şekilde ellemeden leğenin içerisinde bekletin. Zamanla buz eridikçe boya ipliğe yavaş yavaş yapışacak ve çamaşır suyu lekesini kapatma, daha da kolaylaşacaktır. Ertesi gün boyama yaptığınız alanı bol suda iyice durulayın. Durulama yaparken, leğenin içerisine ılık su ekleyip bu suyun içerisine bir şişe kumaş boyası sabitleyici dökün. Duru su akana kadar giysiyi iyice yıkadıktan sonra lekeyi kapattığınız kumaşı, sabitleyicili suyun içerisine yerleştirip yaklaşık yarım saat bu suda bekletin. Ardından sıkma ya da tekrar yıkama yapmadan, çamaşır teline kuruması için giysiyi asın. Normalde kumaş boyası plastik leğen ya da kovaya bulaşabilmektedir. Bu konuda dikkat etmeniz gerekir. Bizim yaptığımız gibi şeffaf leğen kullanırsanız, boya bu tarz leğenlere bulaşmamaktadır. Ayrıca tüm işlem sırasında boyayı sağa sola sıçratmamanız, iz kalmaması açısından önemlidir. Kurutma aşamasında giysiye astığınız alanın altının boş olmasına özen gösterin, boyalı suyun damlama olasılığını göze alarak. Kuruduktan sonra artık kumaş eski haline dönmüş olacaktır. Görüldüğü gibi çamaşır suyu lekesi tamamen kapanmış oldu ve bu sayede sevdiğiniz giysileri tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz.